Ufukta yeşil bir çizgiyim ben. Bir kuş cıvıltısıyım. Kızıl Dağların doruklarındayım. Mor bir üzüm salkımının alın teriyim. Bir zeytin ağacıyım. Adım Erkence. Yaşım belli değil. Toprağım ben. Sadık yariyim insanlığın. Suyun pırıl pırıl aktığı yerim. Bir kuzu sesiyim annesinin arkasında. Bir badem çiçeğim, ballı bardacığım. Gözleriyle gülen, eli nasırlı, poşulu Mustafa'yım. Ali'yim, Ayşe'yim. Ben emeğim. Emeğin ayağa kalktığı, yumruk sıktığı yerim. Gödenceyim. Burası Kızıl Dağlar, İzmir'in akciğerleri. Burada denize dik inen dağlar, Doğanbey Körfezi'nden başlar, bir ucu Güzelbahçe ve Balçova üstüne, diğer ucu Menderes'e kadar gider. Denizden 600 metre yükseklikteki Kızıl Dağlar bölgesi, özel bir iklime sahip. Bu coğrafyada zeytinyağı kalitesini olumsuz etkileyen zeytin sineği doğa şartları izin vermediği için yaşayamaz. Ağaçlar da kimyasal bir ilaçlamaya maruz kalmaz. Antik çağlardan bugüne zeytincilik ve bağcılık sürer gider. Gödence, Kızıl Dağlar'daki 5 köyden biridir. Tarihsel bulgular, yörenin antik dönemde İonya şehirlerinin zeytinyağı ve şarap üretim bölgesi olduğunu gösterir. Dağlarda yapılan üretim, Teos limanından gemilerle sevk edilirdi. Teos, o dönemde ticaretin ve sanatın merkezidir. Şarap tanrısı Dionysos burada yaşamayı seçer. Tiyatro aktörleri birlik kurmuştur. Bizim kökenimiz Konya, Ermenek, Hadim'den gelme. Evet. 1800'lü yıllarda gelmişler, buralara yerleşmişler. Kırlı, atları, lağapları kırlı Dede, olarak. kırlı ne demek? Kırlı demek toprağa verimsiz demek yavrum çocuğum. Altyapısı yok. Taşlık, kayalık, bakımsız yerlere kır denir. Bizim de dedelerimiz oradan karınları doyuramamışlar, kırlılar, aç kalmışlar. Buralara amel olarak gelmişler, buralara yerleşmişler. Biz Ali Veli bilmezdik, kırıllığa geldi, kırıllığa geldi derdik. Yani kırıl demek bu. 1960'lı yıllarda
Amerika'da başlayan gençlik hareketleri Avrupa'yı olduğu gibi Türkiye'yi de kısa sürede etkiler. Üniversite öğrencileri yönetime katılmak ve daha fazla demokratik hakka sahip olmak ister. Ülke sorunları ile de yakından ilgilidirler. Topraksız köylü kalmamalı, tarım reformu yapılmalıdır. Öğrencilerin talepleri üniversite kantinlerinden sokağa iner. Özellikle Türkiye'nin batı bölgesi kırsalında ses bulur. Gödence de bunlardan biridir. İktidarda sağ merkez düşüncesini temsil eden Süleyman Demirel vardır. Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası Kooperatifçiliği geliştirme. Madde 51. Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. Tarımın ve çiftçinin korunması. Madde 52. Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alır. 1961 Anayasası'nın ve öğrencilerin estirdiği bu hava, kırsal alanda emeğine sahip çıkma ve örgütlenme tohumunu uyandırır. Urla Bademler, Ödemiş Bademiye, Tire, Bergama Kozak ve Samsun Nergis'te ilk demokratik kooperatifler kurulur. ...1968'de Bademli Kalkınma Kooperatifini kurdum. 1973'te bir yasa çıktı. Zeytinyağı üreten bölgelerde zeytinyağı fabrikalarının modernleştirmek üzere 630 bin lira hibe verdi. Bu 630 bin lira hibenin üzerine kooperatif arsa buldu, aldı. Usta buldu, yaptırdı. Suyunu getirdi, elektriğini getirdi. Herkes birer zeytinyağı fabrikasının sahibi oldu. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tedbir veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Öğrenci hareketleri, yaratılan sağ-sol çatışması ve kışkırtmalar 12 Mart 1971'de askeri darbeyi getirir. Süleyman Demirel hükümeti düşer. Türkiye, unutulması mümkün olmayan büyük acılar yaşar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık yarışında İsmet Paşa yerini Genel Sekreter Bülent Ecevit'e bırakır. Adı Karaoğlan'a çıkacak olan Ecevit, özellikle milyonlarca kır yoksulu için yeni bir umut olur. Gödenceliler de bu umuda tutunur. Urla Halk Eğitim Müdürü Ahmet Yılmaz Bengü'den yardım ister. 1970 yılında Urla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne atandım. Daha önce okul müdürlüğüm, öğretmenliğim vardı. Ondan sonra baktım Ecevit hükümeti kooperatiflere büyük şey veriyor. Bundan değerlendirelim Urla'nın. Yaşlılarla gece eğitimi yaptık. Gödence'de kooperatifleşme fikri 1972'de olgunlaşır. Köylüler Abdullah Duran önderliğinde Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurar. 1970-71'li yıllarda köy ekonomik olarak zor durumdaydı. Halk geçinmekte zorlanıyordu ve çıkış yolu bulmakta da çok başarılı değildi. Yan komşumuz Bademler Köyü'nde kurulan kooperatif Mahmut Türkmenoğlu'nun destekleriyle oldukça başarılı işler yapmıştı. Bu bize çıkış konusunda yol gösterdi. Yapılan konuşmalarda bizim de benzer bir çıkışı bulabileceğimiz konusunda fikir birliği oluştu. Kooperatifimizin bir numaralı ortağı benim.
ilk defa ismimi yazdıran da benim. Şöyle bir sohbet geçti artık. Biz bunu yapamayız mı diye. Yaparız mı? Yapamayız mı? Niye yapamayalım? Yazın dedim beni 1 numara. Olunca bu kanun da çıkınca kooperatif köylere işte bu netice, yani bunun akıbetinde bu fabrikayı kurmaya teşebbüs ettik yani. Kooperatif kurulurken 7 kişiydik. 7 kişi bir araya geldik. Halkın itibarı arttı bir yerde yani. Kimin yanında? Sermayenin yanında arttı. Kooperatifin kuruluşundaki hedef, Gödence ve çevresindeki köylerin zeytinini işleyecek olan fabrikayı yapmaktır. Muhtarlığa ait köy yakınındaki bir arazi, kooperatife ortaklık karşılığı olarak verilir. Kooperatif ilk kurulduğunda belki köylüye ekonomik olarak çok büyük destekler sağlayamadı. Ancak özgüven kazandılar. Bu inançla kurdukları zeytinyağı fabrikası, aldıkları kamyonları ekonomik olarak ayakta durmakta çok zorlanmalarına rağmen mallarını daha iyi işlemeyi, daha çok üretmenin kendilerine bir şeyler kazandırabileceğini görmeyi sağladı. Makine kimyadan makineleri aldık. Elektrik yok. Elektrik yok. Fabrikanın yani aletleri hepsi hazır ama ceyran yok. Gittik Ankara'ya vardık. Şimdi Demirel bize dedi ki sizin dedi projeleriniz yapılmış. Buradan gelecek. Bizim başkan dedi buradan gelirse bize dedi 2 senede gelir. 40 kilometre dedi. Buradan gelirse dedi bize 12 kilometre. Biz dedi direklen çukurlarını kazacağız. Çukurlarını kazacağız. Direklen dikmesi de bize ait. Geliniz siz bize eleman verin. Şöyle dikilecek, böyle dikilecek. Devletten bir şey istemiyoruz dedik. Bu sefer bizim bu işimiz hoşuma gitmiş. Baksana. Tamam dediler. Geldik bir günde elektrik direklerinin çukurlarını bir günde açtı bu köy. Bir günde. Yıl 1974. Türkiye kentlisiyle, köylüsüyle tümden ayağa kalkmıştır. 12 Mart 1971 askeri darbesinin ülke üstüne çöken ağır travmasından, idamlardan, hapishanelerden, derin acılardan kurtulma çabası, yeniden özgürlük ve demokrasi arayışı Bülent Ecevit'le birlikte sürmektedir. Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Türkmenoğlu'na göre köylerin kalkınması için tarımın üstündeki sömürü çarkının mutlaka kırılması gerekir. Bu kırılma ancak kooperatifleşerek olacaktır. Türkmenoğlu aynı zamanda ülke siyasetiyle çok yakından ilgilidir. Yapılan ilk seçimlerde köylüler ve işçiler onu İzmir milletvekili olarak Ankara'ya gönderirler. Bakan olur. Ecevit Erbakan hükümetinin yarattığı heyecan, tarımda kooperatifleşme hareketini ve kooperatifler arasındaki işbirliğini geliştirir. Bademler ve Bademli'den sonra İzmir kooperatifleşme hareketine yön veren 3. kooperatif Gödence olur. Gödence'de fabrika binası tamamlanmış, zeytinyağı sıkım makineleri alınmış, üretime hazır hale gelinmiştir. Kooperatifleşme hareketi Ecevit hükümeti tarafından düşük faiz ve uzun süreli kredi kullandırılarak ciddi teşvik görür. 70'li yılların sonlarına geldiğimizde İzmir'de, İzmir bölgesinde kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatifler tarıma dayalı sanayileşmede çok ciddi bir
güce ulaşmışlardı. Ben o dönem İzmir Kooperatifler Birliği'nin yönetimindeydim. Değerli başkanımız Mahmut Türkmenoğlu'yla beraber çalıştık. Çeşitli görevler üstlendim. Neydi bu sanayileşme gücü? Tarıma dayalı sanayiye sahip olma iradesi taşıyordu içinde. Çok güçlü bir iradeydi bu. İzmir bölgesinde 30 tane zeytinyağı fabrikası vardı. Kurulmuş. 9 tane orta ölçekli süt işleyen mandıra. Etkin bir kooperatifleşme modeli vardı. Bu heyecanı o yıllarda o 70'li yılların o güzel insanlarıyla birlikte yaşadık. 70'li yıllarda Özcan da ben de 70'li yılların başından itibaren bu kooperatiflerde aktif olarak görev aldık. Biz nereye vardıysak kooperatif harekatı canlandırmak için faaliyet gösterelim veyahut da konuşma yapalım, insanlara kooperatif kurduralım diye gittiğimiz çeşitli yerlerde hep komünist adam geldi, komünist gitti. Benim adım Komünist Selçuk'tu. Yani böyle itham edildik hep. Batıdaki emperyalist ülkeler bu sözü bize transfer eden onlar. Çünkü o zamanlarda kendi bugün Avrupa'daki bütün ülkelerin tarımları, tarım sanayileri tamamı kooperatiflerin elinde. Onlar bize çok engel yaptılar. Şimdi onlar en iyi kooperatifler, kendilerinde örnek gösterilecek. ...1970'li yıllarda Türkiye kırlarında yaşayan ve tarımla uğraşan nüfus %60'ın üzerindedir. Köy kalkınma kooperatifleri 55 kentte il birliklerini kurar. Ankara'da genel merkezleri köy kopu da oluştururlar. Genel Başkan Samsun'dan Ahmet Altundur. Tarıma dayalı sanayiye sahip olan kooperatifler sadece sanayi değil, Ankara'da siyasal iktidarda da temsil edilmek gibi bir şeyleri vardı, dünya görüşleri vardı. Daha önemlisi, özellikle benim İzmir Kooperatifler Birliği Başkanlığı'nı yaptığım dönemde bugünkü Menderes Havaalanı'nın karşısında 100 dönümlük bir arazi üstünde 30 tane zeytinyağı fabrikasının ürünleri, pirinası burada işlenecek, ambalajlanacak, depolanacak. 9 tane mandıranın peynir altı suyu burada katma değer şeklinde işlenecek. Diğer kooperatif ürünleri burada sergilenecek. Bir bakıma bir sanayi ticaret merkezi, köylere ait bir sanayi. Köy Koop'un, İzmir kooperatiflerinin bir köyü olacak. Sanayi köyü, ticaret köyü, kültür köyü. Bülent Ecevit ile başlayan kooperatiflere destek hareketi ancak 1 yıl sürer. Ardından soğuk ve sert havanın hakim olduğu yeni bir dönem başlar. Ecevit, hükümet ortağı Necmettin Erbakan'la anlaşmazlığa düşer ve çekilir. Yerine Süleyman Demirel tarafından 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulur. Yeni yönetim, kırlardaki kooperatifleşme hareketini sol bir anlayış olarak değerlendirir. Demirel, solun her türlüsüne şiddetle karşıdır. Kooperatifleşme hareketi kendi tabanına sağlam şekilde oturmuştur. Kooperatifler ihracat ve ithalat yapar noktaya gelir. Köykop Genel Merkez'in desteğiyle Bağcılar Bankası'nın %70 hissesi İzmir Köykop tarafından toplanır. Bu mevcut düzene karşı kazanılmış büyük bir zaferdir. 1978 yılında Köykop İzmir Birliği'nde seçimleri Ataünver kazanır. Biz o dönem seçimleri kaybettik ekip olarak. Bu ekip içinde Bademli, Bademler, Gödence,
Türkiye Kooperatif Hareketi'nin içinde, İzmir Kooperatif Hareketi içinde özellikle yönlendirici, makro politikaları belirleyen 3 kooperatif çok etkindi. Bu 3 kooperatif seçimleri kaybetti, yönetimdeki seçimleri. Kendi köylerine döndüler. Yeni gelen ekip bu proje üstünde yürümedi. İlkelerden sapma gösterildi. Bu ilkelerden sapmayı da şöyle şirketleşme gibi bir anlayışa gittiler. Şirketleşmeyle daha hızlı karar almak gibi bir anlayıştı bu. Ama şirket kuracaksanız şirket kurarsınız, çalışırsınız. Kooperatif ilkeler farklı. Kooperatif ilkelerde katılımcılık, demokrasi egemen. Şirketlerde sermayenin gücü daha etkin. Dolayısıyla bu proje hayata geçirilemedi. Bizim en ciddi ezikliğini yaşadığım, bu hareket içinde ezikliğini yaşadığım olay budur. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 1980 askeri darbesi. Her konuda karanlığın ve kaosun başlangıcıdır. Dindirilemez acılar, ölümler, kayıplar yaşanır. Karma ekonomiden vazgeçilerek vahşi bir özelleştirme yoluna girilir. Köykop, İzmir Birliği'nin çöküşü Ata Ünver'le bu yıllarda başlar. Ünver'in şirketleşme mantığı, kötü yönetim, kooperatif ilkelerinden kopuş, Köykop İzmir Birliği'nin mal varlıklarının yavaş yavaş elden çıkmasına sebep olur. Öte yandan, Köykop Genel Merkezi siyasi bir yaklaşımla kapatılır. Banka elden çıkar. Ne garip bir benzerliktir ki köy enstitülerine vurulan darbe 1980'de Türk kooperatifçiliğine vurulacaktır. Kooperatifler tek başlarına annesiz babasız çocuklar gibidir. Dolayısıyla çatı örgütünün olması lazım. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuyla biz İzmir Kooperatifler Birliği'nin kapısını yeniden açtık. 1960'larda başlayan işte Seferihisar, Gödence Köyü, Urla, Bergama, sonra Türkiye'ye yayılan o konulan hedefler, tarımdaki idealdeki kadını tamamlıyor olmak. Şimdi o şu el ele gördüğünüz iki çoğalta yaptığımız çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Tabii bu da bana çok gurur veriyor. Bizim birliğimizin çatısındaki kooperatiflerin çok farklı aslında çalışma alanları da var. Tarımsal bir kalkınmadan bahsederken bunun içinden eğitimi alamazsınız. Kahvelere gidiyoruz, ahırlara gidiyoruz, tarlalara gidiyoruz. O ürünün nasıl üretileceği, onu üretirken aslında iyi, adil, temiz gıda derken kendi sağlığımızı da düşünmemiz gerektiğini, zirai ilaçlarla zehirlenme oranı çok yüksek tarımda. Dolayısıyla burada sadece kendi yağımızla kavrulacak bir durumumuz yok. Çünkü kooperatifler devlet desteklemeleriyle de ayakta kalacaktır. Bu çalkantılı dönemde Gödence Kooperatifi 20 yıl boyunca ortakların sütlerini toplar, zeytinlerini işler, meyve satışlarını yapar ve temel tüketim madde ihtiyaçlarını karşılar. 1979 Mayıs ayında kooperatifimizde şoför olarak başladım. Daha sonra bizim başkan olmamız istendi. Genel kurulda başkanlık görevine başladık. Bu başkanlığımız devam etti. Ta ki 1992 yılına kadar. Biz de ondan sonra bayrağı Sayın Özcan Kokulu'ya teslim ettik. Gödence'de Kokullu'nun başkanlığında ilk kez
5 yıllık kalkınma ve gelişme planı hazırlanır. Kızıldağların özel üzümünü tek elden pazarlamak, zeytinyağı fabrikasının teknolojisini yenilemek, etkin bir çiftçi eğitimi programı yapmak planın özünü oluşturur. Gittiğim zaman Gödenci Kooperatifine köylerin heyecanı, o mücadele azimleri ve kendi ürettiği ürünlerini ekonomiye dahil etmek isteyişlerini, çünkü ekonomiye dahil edersen daha güç olursun. O inancı orada o insanlarda gördüm ki benim kendi çevremde de gördüğüm şeyler bunlar. Gödence o bayırların, dağların, o nadide ürünlerinin, hele ki orada bir hurma zeytinler falan vardır. O dünyanın hiçbirine nasip olmayan şeylerdir bunlar. Ama tabii bütün zorluklara rağmen uluslararası boyuta o bölgenin, Seferihisar'ın, o Gödence'nin, İzmir'in, Ege'nin genel olarak ürününü uluslararası boyuta taşıması itibariyle kararlı bir ekip gördüm. Kızıldağlar köylerinin önemli ürünü olan sofralık üzümde ortak bir proje hazırlanır. 3 köy kooperatifi Kızıldağlar ve Çevre Köyleri Kooperatifi adıyla tek isim altında birleşecektir bu projeye göre. Gödence Genel Kurulu'nda birleşme kararı alınır. Proje için kaynak da bulunur fakat birleşme gerçekleşemez. 1993 yılında yani yapmış olduğumuz toplantımızda almış olduğumuz kararlarla yani yeni bir kalkınma planı hazırlamıştık. Ve bunu Orköy'e bilgisini verildi, projelendirilmesi istendi. Efemçukuru'nda soğuk hava deposu, üzüm ambalajlama, pazarlama yeri kurulsun. Kavacık'ta pekmez, üzüm suyu, entergetes kuralım diye yola çıktık. Bu proje kapsamında işte arkadaşlarla birleşerek, güç birliği yaparak bu projeleri uygulamak istedik. Arkadaşlar biraz küçük olsun, bizim olsun mantığıyla hareket ettikleri için olmayacağını söyledim Özcan abiye. Gödence, zeytinyağında markalaşma dönemine girer. Zeytinyağı teknolojisinin yenilenmesi için Köy İşleri Bakanlığı'ndan finans bulunur. 1995 yılında İtalya'dan yeni zeytinyağı makineleri ithal eder. Üretim sistemini değiştirir. Köy elektrik şebekesinin bir bölümünü kooperatifin gücüyle yeniler. Dönemin İzmir Milletvekili Işılay Saygın çalışmalara destek olur. ...2000 yılında Gödence 2. 5 yıllık kalkınma ve gelişme planını uygulamaya geçer. Onlar her şeyi devletten bekleyenlerden değil. Gödence, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı küçük bir köy. Köy küçük ama köylülerin yaptığı işler büyük. Kızıldağların bölgesel özelliklerinin basında yer alması ve zeytinyağı üretiminde kalitenin önemsenmesi, tüketiciye erişmesindeki beceri, Gödence Koop'a güveni arttırır. Gödence, kooperatifçilik birikimiyle yurt içi ve yurt dışından yabancı konukların ziyaret ettiği, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı adres olur. Bizim hikayemizi anlatıyor bu kitap. Fabrikanın kuruluşunu buradan öğrendim ben. Dedelerimiz, dayım falan. Halil Usta varmış, Abdullah Bey varmış. Ondan, ben de buradan öğrendim yani kimlerin durduğunu. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları, küçük çiftçi aileler için bir kalkınma modelidir artık. Almanya Kooperatifler Federasyonu Gödence'yi ziyaret eder. Bunun sonucunda ilk zeytinyağı ihracatı Almanya'ya yapılır.
Gödence'nin başarılı kooperatifçilik uygulamaları, bölge zeytin çiftçisinin Gödence ile çalışma talebini arttırır. Daha büyük zeytinyağı depolama tesis ihtiyacı ortaya çıkar. 3. 5 yıllık kalkınma ve gelişme planında hedeflenen günlük zeytinyağı üretim hacminin 40 tona çıkartılması için İtalyan Rapanelli firmasından yeni makineler ithal edilir. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklarından yararlanılarak 100 tonluk depolama tesisi kurulur. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, toplumsal ve kültürel değerlerin korunmasını, üretim yapmak ve kalkınmak kadar önemser. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, en iyisini yapmaya gayret eden, bu işin başında 44 yıllık uğraş veren bir kamu kuruluşu, çiftçi kuruluşudur. Bu global tarım politikalarına esir olmamanın, bu topraklarda tekrar tarım yapmanın, küçük üreticiyi yaşatmanın ve dolayısıyla kentlinin sofrasına bereketli ürünler sunmanın mümkün olduğunu gösterdi. Köy dünyası içinde doğru davranışların, kooperatif ilkelerine bağlılığın, tarım alanındaki başarılı işlerin ödüllendirilmesiyle başlayan süreç, kısa sürede tüm Türkiye'yi içine alır. Gödence Ulusal Tarım Başarı Ödülleri adıyla sektöre hizmet edenlere ödüller verilir. Türkiye zeytinyağı sektörü 2011 ve 2012 yıllarında iklimin olumsuz seyretmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşar. Gödence KOP, Gıda Tarım Bakanlığı'ndan aldığı yatırım kredisinin son 2 taksidini ödeyemez. Birçok kooperatifin fabrikasına yatırım kredilerini ödeyemediği için icra gelir. Mevcut yasalar ve mevzuatlar kooperatifçiliği desteklemekten çok uzaktır. Muaccele düşen, bakanlıkça hemen ödenmesi istenen borç, kooperatif için iflasın ötesinde cehenneme düşme anlamına gelir. Bir yıl çok kötü bir don yaşadı zeytinlerimiz. Ertesi yılda terslik üst üste oldu. Kuraklık oldu. Bankadan kredi çekilmiş zamanında. O da zamanın şartlarına göre fazla bir kazanç olmadığından ödenememiş. Onun için böyle bazı ortaklardan, ümit ettiği ortaklardan bir yardım talebinde bulundu. Biz ortaklarından, benim gibi birkaç arkadaştan zeytinyağlarını kooperatife vermemizi önerdiler. Yani kooperatifin borcunu ödemek üzere. Zor dönemdeydik, mahsul azdı. Onun için bir sene fedakar olarak ücret almadan emek verdim. Babalarımızın yaptığı, kurduğu fabrikayı yürütmek zorundaydık. Çünkü başka seçeneğimiz yoktu bizim. Başka alternatifimiz. Yürütmek zorundaydık. Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm, biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz, biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak, biz olmasak ray, dönen tekerlek, yıkanan buğday, ayın 15'i, biz olmasak Taşova'nın tütünü, Kütahya'nın çinisi, yani bizsiz anne dizi, kardeş dizi, yar dizi güzel değildir. Tarımda kendi kendine yeten Türkiye, tarımı kendine yük gören bir anlayışa gelir. Darbeden ve sonrasından kurulan hükümetler Türkiye'deki bütün değerleri alt üst ettiler. Karma ekonomi tamamen liberalleşme adına çok ciddi, hatta vahşi diyebileceğimiz bir özelleştirme başladı. Et balık gitti. Et balık gitmesiyle Türkiye'deki hayvancılık sektörü
ileride inanılmaz sıkıntıların yaşayacağı bir dönemin başlangıcı olarak görülebilir. Neydi felsefe? Dışarıdan alırız, dışarıdan daha ucuz bir şey yok. Dışarıda daha mı ucuz tarım ürünleri? Elinoğlu size ince bedavaya satar, ucuza satar ama arkasından sizin bütün bastığınız noktaları ayağınızın altından kaydırır. Öyle de oldu. ...1980'den sonra merkezi yönetimin tarıma bakışı ile kırlardaki kooperatif önderlerinin beklenti ve talepleri artık uyuşmaz. Tarıma dayalı sanayiye sahip kooperatiflerinin gücünün azaltılması, çatı örgütlerinin parçalanması, bölüp parçalayıp örgütsüz bir yapıya doğru gidilmesi çok ciddi bir kargaşanın başlangıcı gene 1980'le başladı. 18 yaşındaydım girdiğimde, 70'e merdiven dayadım girdim. Hiçbir şekilde pişmanlık duymuyorum. Dedemden aldığım mirası çocuklarıma, torunuma sağlıklı şekilde teslim etmekten başka hiçbir beklentim yok. 80 öncesinde Türkiye tarımında örgütlü olan güçler kooperatiflerdi. Bu kooperatifler tek çatı altındaydı. 80 sonrasında işte üretici birlikleri, hayvan üreticileri, su ürünleri kooperatifleri, Tarım Bakanlığı'na bağlı kooperatifler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı akıl almaz bir kargaşanın yaşandığı bir dönem. Bu dönemde bu kargaşanın içinde derin bir yalnızlık hissettiğimi söyleyebilirim. Yıl 2015. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 4. 5 yıllık gelişme ve kalkınma planını uygulamaya geçer. Gödence markaları arka arkaya gelmeye başlar. Zeytinyağında 4 marka çıkar. Gödence'den dünyaya bir pencere açmamız gerekiyordu. Sanayi olarak bir pencere açmamız gerekiyordu. Ürün kalitesi olarak pencere açmamız gerekiyordu. Ürün çeşitlenmesi açısından, çiftçilerimizin cebine para koyma açısından güçlenmemiz gerekiyordu. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu süreç içinde çok önemli mesafeler kat etti. Kooperatif benim için bir kadın olarak kimliğim. Benim burada sesimi duyurduğum, işte kendimi ifade ettiğim bir yer yani. Gödence Kooperatif markasını büyütmek için kadınlarla birlikte büyük bir heyecanla çalışmaktayız. Kooperatifimiz için, kendimiz için, daha iyi bir gelecek için çabalıyoruz. Fakat bir kere bir dert anlayan düşmeye görsün önlerine. Ve bir kere vak derişip gayrık yeter demesinler. Ve bir kere dediler mi? İsrafil sürünü urur, mahlukat yerinden durur. Toprağın nabzı başlar onun nabızlarında atmaya. Ne kendi nefsini korur, ne düşmanı kayırır. Dağları yırtıp ayırır, kayaları kesip yol eyler, âb-ı hayat akıtmaya. Emperyalist işgalcilere karşı ilk kurşun İzmir'de sıkılır. İlk İktisat Kongresi Mustafa Kemal önderliğinde İzmir'de yapılır. Belediyecilikte tarımın ve kooperatifçiliğin desteklenmesi de ilk kez İzmir'de gerçekleşir. Hem alım yapmanız gerekiyor hem de yatırımını desteklemeniz gerekiyor. Bu yolla giderek
Bugün çoğu kooperatifimiz, bunun içerisinde Tresüt'te, Bademli'de hepsi bizim alışverişe yahut ilişkiye başladığımız dönemden öz kaynaklarını bugüne kadar kat be kat artırdılar, yatırım yaptılar. Asla yüzünüzü kara çıkartmayacağız. Verdiğiniz tek kuruş yerine gidecek. Ve tüketiciye güvenilir ürünler sunma konusunda burada size söz veriyoruz Gödenceliler olarak. Devletin veya yerel yönetimlerin desteği olmadan bugün hele kayıt dışılığın bu denli olduğu bir ülkede haksız rekabetin, kooperatiflerin bırakın büyümeye, yaşama şansı daha yok. Yani şu an biz evet bakanlıktan, kalkınma ajansından destek alıyoruz ama ben devletin bana verdiği desteğin belki 100 katını devlete ben veriyorum. Ben devletin cebine Tresüt Kooperatif olarak 2 milyon lira para sokuyorum. Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 50. yılına girerken sulu tarım için atılacak adımların heyecanını yaşar. Yapımı için 25 yıldır emek verilen sulama göleti bitmek üzeredir. Diğer taraftan ülkenin birçok noktasında bilinçli tüketicilerin kurduğu tüketim kooperatifleriyle işbirliği yapılır. Topraktan vazgeçemeyiz, tarımdan vazgeçemeyiz. Bakınız son dönemde 80'den bu yana başlanan topraktan kaçış çok ciddi bir yanlış politikanın sonucudur. Buradan mutlaka ve mutlaka dönmeliyiz. Türkiye tekrardan üretebilmeli. Tarımın gücü çiftçinin nasırlı ellerindedir. Çiftçinin nasırlı ellerinin çatısı da kooperatiflerdir. Bu kooperatifler olmazsa çiftçi kimsesizdir. Dolayısıyla kooperatifler desteklenmeli, güçlenmeli ama çiftçi de şunu düşünmeli. Kardeşim kime sığınacaksın? Hangi limana gireceksin? Nasıl kendini koruyacaksın? Bunların hesabını yapmalı. Sahip olduğunuz fabrika, bu fabrikanın tamamı size ait. Hiç kimseye borcu yok. Yönetim kurulunun başarılarından dolayı tebrik ederiz. Tüketicide gördüğüm, mutlu olduğum Gödence Kooperatif'in şu anda en ciddi destekçileri İstanbul'da, Anadolu'nun birçok yerlerinde kurulmuş tüketim kooperatifler. Bu tüketim kooperatifleriyle çok ciddi bir işbirliği içindeyiz. Bu işbirliği Gödence Koop'un büyümesine çok önemli destekler sağlıyor. Yıl 2022. Burası Kızıldağlar. Burası Gödence. Daha gidilecek çok yol var.